Çanakkale Savaşı yalnızca Osmanlı askerinin yazdığı mektuplarla değil, aynı zamanda karşı cephede tutulan günlükler, subay raporları ve özel defterlerle de okunabilir. Bu belgeler, savaşın askeri yönünden çok psikolojik kırılma anlarını ortaya koyar. İngiliz, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin günlüklerinde Çanakkale, çoğu zaman beklenmeyen bir cephe olarak tanımlanır. Planlanan, kısa sürede sonuç alınacak bir harekat, haftalar içinde anlam verilemeyen bir direnişle karşılaşır. Bir Avustralya subayının günlüğünde şu satırlar yer alır. Türklerin cephanesi bitmeliydi ama her saldırıda yeniden karşımıza çıktılar. Nereden geldiklerini anlayamıyoruz. Bu cümle, askeri bir başarısızlıktan çok kontrol kaybının itirafıdır. Karşı tarafın raporlarında en sık geçen kelimelerden biri unexpected, yani beklenmeyen ifadesidir. Beklenmeyen direnç, beklenmeyen karşı saldırılar, beklenmeyen moral gücü. Bir İngiliz deniz subayı 18 Mart sonrası raporunda şunu yazar. Toplarımız sustuğunda Türkler susmadı. Aksine daha organize görünmeye başladılar. Bu satır, Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınların sadece gemileri değil, stratejik özgüveni de batırdığını gösterir. Karşı cephe günlükleri incelendiğinde, ilk haftalarda kullanılan dil ile ilerleyen aylardaki dil arasında keskin bir fark vardır. Başlangıçta kolay ilerleme, kısa süreli çatışma, hızlı sonuç ifadeleri kullanılır. Ancak haftalar geçtikçe bu dil yerini şunlara bırakır. Bitmeyen bekleyiş, anlaşılmaz karşılık, görünmeyen düşman. Bir Anzak askerinin defterinde şu not bulunur. Türkleri göremiyoruz ama sürekli buradalar. Sessizlik bile onlara ait gibi. Bu cümle, fiziksel bir yenilgiden çok, zihinsel bir kuşatmayı anlatır. Karşı taraf için asıl kırılma noktası, Türk askerinin yalnızca savunmada kalmaması, zaman zaman insani davranışlar sergilemesi olur. Bir İngiliz askerin günlüğünde şu satırlar vardır. Yaralılarımızı vurmaları beklenirken, bazı Türk askerlerinin onları taşıdığını gördük. Bu savaş böyle olmamalıydı. Bu tür ifadeler, askerin zihninde kurduğu düşman algısının çatlamaya başladığını gösterir. Savaş, artık sadece kazanılması gereken bir çatışma değil, anlamlandırılamayan bir deneyime dönüşür. Aylar ilerledikçe, karşı taraf günlüklerinde umut kelimesi neredeyse tamamen kaybolur. Yerini şu ifadeler alır. Ne için burada olduğumuzu bilmiyoruz. Bu toprak bize ait değil. Geri dönmek istiyoruz. Bir Yeni Zelandalı askerin defterindeki şu satırlar dikkat çekicidir. Türkler vatanlarında savaşıyor. Biz ise sadece bekliyoruz. Bu cümle, Çanakkale'deki psikolojik dengenin hangi noktada koptuğunu açıkça gösterir. Karşı tarafın günlükleri bize şunu kanıtlar. Çanakkale'de zafer yalnızca silahla kazanılmamıştır. Dirençle, sabırla, inançla ve insani tutumlarla kazanılmıştır. Bu yüzden Çanakkale, karşı cephede yalnızca askeri bir yenilgi değil, derin bir zihinsel çöküş olarak hatırlanır. Bazı savaşlar, topların sustuğu gün biter. Çanakkale ise, karşı tarafın günlüklerinde yıllar boyunca bitmemiştir.